Herkese yeniden merhaba. Saç bakımı ile alakalı ne varsa aldım geldim. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle saçlarımdan bahsedeyim. Benim saçlarım şu anda hiçbir şey yapılmamış hali bu şekilde. Bu saç yani ne düz ne dalgalı. Şu içlerde daha böyle dalgalılar, yani dalgalar, bukleler oluşabiliyor. Diğer üst taraflar daha böyle düz. Mesela şuralar falan daha düz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim saçım evet dalgalı. İkincisi çok fazla işlem gören bir saç. Çünkü benim saçımda çok fazla beyaz olduğu için senelerdir ben 3 haftada bir falan saçımı boyatırım. Yani 4. haftayı asla görmez. Bir hafta sonra bile şuradaki beyazlarımı görmeye başlarız. Benim saçlarım bu arada mavi siyaha yakın, yani şöyle söyleyeyim, koyu kestane ve mavi siyah. Bir mavi siyah bir koyu kestane şeklinde hep boyatırdım. Ondan buraya geldik. Yani bu kadar açıldı bu saç. Şimdi bunun açılması da 1 seneyi totalde buldu. Şimdi bir kere de bu saç bu böyle açılmadı zaten. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden böyle hani şeyler yok. Öyle işte nasıl diyeyimse kopmalar, işte böyle sünmeler gibi vesaire o tarz şeyler yok. Ama saçların bildiğiniz kuru, neme ihtiyacı var. Genelde elektriklenmeye çok müsait, kabarık ve saçımı kurutursam, eğer benim saçım böyle olan bir saç, mutlaka o yüzden eğer ısıl işlem yapacaksam, yani kurutacaksam saçı, özellikle de kışın saçlarımı şekillendirerek kuruturum. Genelde saçlarım topludur. Açık bıraksam bile sonrasında mutlaka toplarım. Artı yazın saçı ısıya maruz pek bırakmıyorum. Çünkü zaten sıcak olduğu için. Genelde böyle şekillendiricilerle dalgalı kullanmayı seviyorum. Ama dediğim gibi yani saçlarım hep böyle işte genelde böyle açık falan değildir. İşte ya yarım topludur, ya işte topludur, ya at kuyruğudur vesairedir. Hep böyle toplarım saçımı. Çünkü rahatsız ediyor, yani bilmiyorum neden. Şimdi bugün anlatacağım saç ürünleri tamamen bakım odaklı ürünler. Şampuanlar ya da saç kremlerinden bahsetmeyeceğim. Onları da isterseniz sonrasında bahsedebilirim. Ben saç kremi genelde kullanmıyorum. Saç maskelerini krem olarak kullanıyorum. Dediğim gibi çünkü bu saçta üst üste böyle 4 ya da 5 kere açım işlemi yapılmış bir saç olduğu için mutlaka ben maskeliyorum. Zaten dediğim gibi yani devamlı boyattığım için de kuru bir saç yapısı var. O yüzden de maske istiyor yani benim saçım. Şimdi kullandığım ürünleri de, yani saçımdan bahsettim ki kullandığım ürünleri gösterirken gene detaylı anlatacağım ama amacım benim saçımın işte o kabarıklığını indirmek, nem vermek, şekil vermek üzerine. Ürünler de bu şekilde olacak. Şimdi zaten biliyorsunuzdur, bu Olaplex'in işte 3 numarası, 8 numarası, 6 ve 9 numarası ben de kullanıyorum. 3 numarayı yani var, kullanıyorum dersem yalan. Çünkü onun için öncesinde işte saçınızı ıslatmanız, işte onu maske gibi saçınıza sürmeniz, beklemeniz vesaire falan gerekiyor. Abi benim gerçekten öyle bir vaktim pek olmuyor, ya da bu benim biraz da üşengeçliğim, bilmiyorum. Yalanım yok, o var evet, ama onu çok düzenli kullanmadığım için onun herhangi bir şeyini bilmiyorum, yani hani saça iyi gelip gelmediği konusunda bir fikrim yok. Ama diğerlerini düzenli kullandığım için onlarla ilgili bir fikrim var. 8 numarası da yine aynı şekilde banyoda. Onu da bazen şeyle kullanıyorum. İşte maske yerine, yani maske yerine, yani maske yerine değil de krem yerine maske olarak kullanıyorum. Onda da şöyle, yani benim 3 ya da 4 tane maskem var. İşte dönüşümlü olarak onları kullanıyorum. Saçı yıkadıktan sonra biraz böyle havluyla o nemini aldıktan sonra, bu arada havluyu da şey kullanmıyorum. Normal böyle pamuklu bir havlu kullanmıyorum. Onun bir ismi vardı, unuttum şimdi. Özel böyle şey kullanıyorum. Hani saç havlusu kullanıyorum. Onu ve kazıma da aynı şekilde ondan kullanıyorum. Çünkü o böyle nasıl diyeyim, o elektriklenmesini daha aza indiriyor. Decathlon'da vardı, Çakra'da vardı. Derine Miniso'dan aldık diye hatırlıyorum. Neyse var, yani birçok yerde var. Ben onu ne olduğunu bulur buraya bir yere ya da açıklamalara yazarım mutlaka. Şimdi saçımı yıkadıktan sonra dediğim gibi o işte havluyla biraz böyle o ıslaklığını alıp daha sonra işte kullandığım ürünlere geçiyorum. Öncelikle pardon, Olaplex değil de şu Kerastaz'ın inanılmaz güzel bir ürünü var. Bu kafa derisi için olan bir ürün. Ve şöyle söyleyeyim, yani şuraya kadar falan da kullandım. Muhteşem bir ürün. Bu yalnız şöyle, bunun fazlası çok olan ürünlerden. Şimdi bunun da şöyle göstereyim. Şurada siyah bir çizgi var. O siyah çizgiye kadar olanını alıp, hatta oraya kadar bile değil, yani şuraya kadar falan alıyorum. Biraz böyle boşluk bırakarak alıyorum. Ve bunu böyle saç diplerine, özellikle kafa derisine gelecek şekilde sürüp daha sonra da böyle elimle, parmak içlerimle masaj yapıyorum. Bunu kullandığım ve kullanmadığım dönemlerde bariz kendini belli ediyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu muhteşem bir ürün. Bunu kullandığım zaman saçım asla ve asla elektriklenmiyor. Bence, yani bu benim kendi şahsi fikrim,
Şimdi göreceksiniz bende zaten Aveda, Kerastase, Olaplex var. Bir iki tane başka bir marka var ama geneli böyledir. Kerastase'ı çok uzun yıllardır kullanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ben üniversiteden yani okumak için İtalya'ya gitmiştim. İtalya'da Kerastase çok ucuzdu ve o zamanlar işte Kerastase kullanmaya başlamıştım. İşte yaş 23. Ay siz düşünün yani. Bayağı yani 20 senedir falan herhalde. Yok 20 sene olmadı da. Yani işte o civarlarda falan kullanıyorumdur. Kerastase'da bence şöyle bir şey var. Kerastase'ı kullandığınız sürece o hangi ürünü olursa olsun işte şampuan, kremi, bakımı, cart curt neyse bence kullandığınız anda işe yarıyor. Ve onu kullanmayı bıraktığınız zaman da etkisi gidiyor. Uzun süreli bir etki sağlamıyor. Yani ben mesela bunu kullanıyorum. Kullandığım zaman mükemmel. Ama kullanmayı bıraktığım zaman bunun herhangi bir etkisi kalmıyor. Ama mesela bu Olaplex'te uzun vadede işe yarayan bir marka bence bu ürünler. Yani ben bu ürünü kullandım. Şu anda muhteşem. Bence böyle değil. Bu ürünü kullandıkça saçınızda etkiyi yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Bence Kerastase ve Olaplex'in arasındaki fark da bu. Ama dediğim gibi yani bu benim şahsi fikrim, benim gözlemlerim. Hani ben bu şekilde gördüm. O yüzden söylüyorum. Bildiğim bir şey de yok açıkçası. Ha, bu arada bütün ürünler hepsini kendim aldım. Onu da belirteyim. Neyse önce şu işte bu Nutri Supplement Scalp Serum'unu kullanıyorum. Bu içinde niasinamid ve vitaminler var. Bundan gerçekten çok memnunum. Bu biterse de mutlaka alacağım bir üründür. Dediğim gibi yani bu ürünü kullandığım ve kullanmadığımın arasında inanılmaz derecede fark var. Ya fark yaratıyor. Biraz hastayım kusura bakmayın. Daha sonra ben şu Olaplex'in 9 numarasını kullanıyorum. Bu da çok güzel bir serum. Bunu böyle saçın işte şu kısımlarından itibaren aşağı doğru sürüp ondan sonra tarıyorum. Ve gayet de güzel taranıyor hani bununla. Daha sonra şöyle, onu da bir şöyle geçeyim. Şimdi bu Olaplex'in altısıyla tabii ki içeride kalmış. Şöyle küçük yağı var ya, o yağdan var. O ikisini karıştırıp kullanıyorum. Yine dediğim gibi sadece şu uçlarına, yani şuradan böyle aşağı olacak şekilde kullanıyorum. Bu da güzel ama ben mesela hani yani bunu kullanmadığım dönemler oluyor. Hele o Olaplex'in kuru yağını da hani kullanmıyor gibi bir şeyim. Ama mesela bunu hep kullanıyorum. Yani bu da aynı şekilde bittikçe alacağım bir üründür. Ama bundan da memnunum. Yani hani bu da güzel bir ürün. Asıl şöyle söyleyeyim size. Şu karışık kuruşuk anlatmayayım. Yağları şöyle bir tarafa bırakayım. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Şu Aveda'nın Nutriplenish Leave-In Conditioner'ı var. Bu da detangle için saç tarama spreyi. Bu da mesela yani çok az kalmış içinde. Bu da bittikçe aldığım bir ürün. Bunu da kızımın saçları da çok fazla ve böyle onun saçları da düz olmadığı için banyodan çıktıktan sonra çok dolanıyor. Ve biraz da böyle hani canı acımasın diye bunu kullanıyorum. Bunu sıkıp tarıyoruz. Bu da çok güzel bir ürün. Yani ben bunu da bittikçe alıyorum. Şimdi yine yani bir iki sprey kalmış kalmamış bunu da almam lazım. Bu da başarılı bir ürün bu arada. Şöyle söyleyeyim size. Yağlara gelecek olursak da yağ ve serumlara. Şimdi Olaplex'in bu kuru yağını evet kullanıyorum. Ama bence var ya şu ondan 1000 kat daha güzel bir ürün. Yani şuraya kadar falan kaldı. Bakayım belli oluyor mu oradan bilmiyorum ama. Yani şu az bir şey kaldı. Bu var ya, bu gerçekten çok güzel bir ürün. Şimdi benim saçım kuru bir saç, onu yine bir daha söyleyeyim. Bir de değil, düz ya da böyle ince telli falan değil. Hani çok çabuk sönen bir saç değil. O yüzden ben bunu çok rahat, yani yağları çok rahat kullanabiliyorum. Bunu hem saçım kuruyken hem saçım böyle ıslakken o nemi hapsetsin diye kullanıyorum ve asla yapmıyor. Yağlanma, kafama yapıştırma gibi bir şey yapmıyor. Bu da Wella'nın Lux Oil diye geçiyor. Hatta ben bundan bir tane daha aldım. Bunu kuaförden almıştım. Kuaförüm demişti. Ya bulamıyorum vesaire. Bir ara bir buldu. Dedim ki mutlaka bana bulursan ayır. Yani çünkü bence bu yani yağ olarak çok çok daha güzel bir yağ. Yani dediğim gibi bu hiçbir şekilde yapmıyor. Nasıl diyeyim? Yağlandırma, işte yapıştırma falan yapmadığı için bence bu ürün asıl yağ olarak kullanılacaksa bu ürün çok çok daha bence Olaplex'ten başarılı yani. Ben bittikçe bunu mutlaka alırım. Dediğim gibi yani öbür o Olaplex'in o sarı o küçük olanına elim gitmiyor gibi bir şey. Yani buraya getirmemişim bile öyle söyleyeyim size. Orada banyoda bırakmışım. Ama bu bence olmazsa olmaz bir ürün. Mesela bugün gene sürdüm. Bu arada bu saçım dediğim gibi yani saçıma hiçbir şey yapılmamış hali. Bu saç.
Yani bu kendi halinde bir saç şu anda. Biraz o yüzden böyle özellikle bıraktım. Hani saçın ne olduğunu görün diye. Yani bu da çok başarılı. Eğer saçı ben Dyson kullanıyorum. Dyson'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendim aldım tabii ki. Ve Dyson bence doğru kişilerde mükemmel bir ürün. Yani benimki gibi saç yapısı olan, işte kalın saç teli, dalgalı, elektriklenmeye meyilli, işte kuru, böyle bir saç yapınız varsa, işlem görmüş. Bence Dyson gerçekten yani böyle nokta atışı. Ben Dyson'ı aldığımdan beri kurutma işlemini sadece onunla yapıyorum. Bir kere gerçekten çok kısa sürede kurutuyor saçı. Benim de kızımın da saçları yani inanılmaz böyle çoktur. Yani bizim böyle saç kurutmamız artık böyle yeter falan şekline dönüyor. Ama Dyson'da öyle değil. Dyson'da hemen çok rahat kurutabiliyorum. Kurutması çok başarılı. Hatta aklımda şöyle bir şey var. Sadece kurutma makinesini ve o diffuser mı? Şu böyle şey var ya, şöyle bir aleti var. Şuradan şöyle yapıyorsunuz, hani dalgalandırıyor saçı. Onu alma gibi bir fikrim var. Böyle kafa gidiyor geliyor. Hani gerek var mı gerek yok mu gibisinden. Ama alabilirim yani, onu gerçekten göz koymuş durumdayım. Neyse. Saçı şekillendirmede bence çok başarılı. Dalgayı onunla kışın çok güzel yapabiliyorum. Ben özellikle böyle fırça başlığını kullanıyorum. Önce normal kurutuyorum. Tarakla kurutuyorum. Daha böyle düzleştiriyorum. Tabii o saç böyle şey oluyor. Kabarıyor. Böyle dalgalı saçı kuruyarak tarattığınız zaman kabarık bir saç elde ediyorsunuz. Ama daha sonra o fırça başlığıyla o saçı böyle şekillendirdiğinizde inanın bana yani böyle 5 dakikamı falan alıyor ve o saç gerçekten kuaförden çıkmış bir saç haline geliyor. Ve o saç, buradaki böyle o kabarmış, böyle olmuş saç bir anda inmiş, böyle çiçek gibi bir saça dönüşüyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim buralarımda çok fazla küçük saçım var. O saçlar kopma saçlar değil. O saçlar yeniden çıkan saçlar. Ve yani zaten çocukluğumda falan buralarımda böyle bir saç vardı. Yani dediğim gibi çok saçım vardır. Hep genelde böyle ara makas attırırım ki o saç işte şey olsun, daha böyle insin, basılsın vesaire. Gerçek söylüyorum. Evet, o böyle küçük küçük saçlar havalarda kalkıyor. Ona yapabilecek bir şey yok. Yani onu gerçekten böyle işte şeylerle, wax mı neyse işte onlarla böyle şey yapmak lazım, hani yapıştırmak lazım. Ama o elektriklenmeyi alıyorsa Dyson gerçekten alıyor. Bir şey daha var o elektriklenmeyi alan. Bence şu önümdeki şeyi görmüyorum. Şu 8 saat Magic Night Serum diyor. Bunda da gene şey var, niasinamid var. Bu biliyor musunuz? Yani bunu mesela ben eğer ki saçımı işte Dyson'la vesaire yaptıysam ya da böyle dalgalandırdıysam, işte iyice böyle köpüklerle falan, işte böyle bonusa yakın. Bazen öyle yapıyorum. Dalgalandırdıysam akşam yatarken mutlaka bundan sürüyorum. Şu şöyle deriye değmeyecek şekilde aşağı doğru. Ve sabah kalktığınızda o saç böyle kalkmıyorsunuz. Ve gene dediğim gibi bu kerastaz. Ben bunu kullandığım zaman saçlarım çok güzel kalkıyor. Bunu kullanmadığımda artık nasıl yatıyorsam bu şekilde kalkıyorum. Ve hani o diyorlar ya Dyson işte şey olmuyor, şekli hemen bozuluyor, ertesi güne kalmıyor falan. Şunu bir deneyin ya. Bu gerçekten, bunu deneyebilirsiniz. Bununla bence kalıyor yani saç. Ama eğer sizin saçınız zaten ince telli ve düz saçsa, yani siz ne yaparsanız yapın zaten kalmaz. Yani benim saçım, ben kuaförden çıkayım, saçıma fön çektireyim. Ben genelde dalgalı fön çektiririm. Düz fön çektirmem. Çünkü düz fön yani çok nadir çekilir. Eğer böyle keratin bakım falan yapılacaksa çekilir. Yoksa ben düz fön çektirmiyorum. Hep böyle dalgalıdır. O dalgalı saçı şöyle söyleyeyim, kuaförden çıkıyorum, 3 gün yıkamayayım, 4 gün yıkamayayım, o saç dalgalı. Ve o saç benim o kadar kuru ki saçlarım yağlanmıyor. Eğer böyle bir saçınız varsa o şekil zaten duruyor. Ama sizin, eğer mesela benim annem öyleydi, kızım da öyle yani. Fön çektiğiniz zaman mesela anneminki zaten ince telli ve dümdüzdü. Kızımınki biraz daha ona, anneme benzeyen bir saç yapısı. Daha böyle düz bir saçı var. Onunki de böyle istediğiniz kadar siz maşa yapın, edin neyse, o saç böyle yarım saat sonra falan inecektir. Annemin yarım saat bile dayanmıyordu yani. Şöyle söyleyeyim, 5 dakika 10 dakika. Hemen böyle şak. Kadıncağız böyle kabarttırırdı o saçı. Hemen pıt diye inerdi. Ben kabarttırsam şöyle falan gezerim yani, o derece. Yani neyse, demem o ki yani eğer sizin saçınız zaten şekil tutmuyor ve normalde de kuaförden çıkınca da inen bir saçsa Dyson'a yani şöyle dönüp bakmayın, yani boş boşa para vermiş olursunuz. Onu da baştan söyleyeyim. Sonracıma şöyle çok güzel bir Kerassas'ın ürünü var. Böyle çift fazla bir ürün. Ben bunu bu ikinci şişem aldım.
Gene böyle buraya kadar falan kullanmışım zaten. Bunu ben şimdi yazlığa falan gidersek, yani yaz tatiline çok fazla gidemedik. Gidersek ben bunu çok sık kullanıyorum. Bu hem güneşten koruyor saçınızı. Eğer boyatıyorsanız bence zaten böyle bir ürün kullanmalısınız. Hem de bu böyle çift fazla olduğu için deniz suyu spreyi gibi bir şey. Aslında tam deniz suyu değil yani de. Bu da nasıl diyeyim size, eğer dalgalı saçınız varsa bunu sadece sıkıp böyle işte köpükler gibi böyle nasıl diyeyim, elinizde böyle mıncıklarsanız falan, neyse, bu saçı çok güzel tutuyor ve yumuşacık yapıyor saçı. Kabarmayan, daha böyle inik ama dalgalı bir saç yapıyorsunuz bununla. Hani bir taşla iki kuş, aynı zamanda da bu güneşin etkilerinden de koruduğunuz için saçı çok güzel bir ürün bence ve acayip güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Net. Şimdi iki tane, şunu söylemeyi unuttum, özür dilerim. Eğer ki saçımı ben bu işte Dyson'la vesaire böyle eğer fön çektiysem, şu saç uçlarına ekstra bir de bunu geçiyorum. Bu sadece saç uçlarını onarmak değil ama onun görüntüsünü böyle taras taras o görüntü vardır da böyle kırık kırık, onu alan bir ürün ve gerçekten alıyor. Ama bu da çok yoğun bir serum. Bunu da böyle çok fazla kullanmamak gerekiyor. Özellikle yukarıları getirmemek gerekiyor. Sadece şöyle söyleyeyim, işte yani şu kadara falan sürüyorum ben. Aynen. Yani işte hani hakikaten böyle uçlara kullanılacak bir ürün bu. Bu da çok başarılı bir ürün. Bu da Nutritive serisinden Nutri-Supplement Split and Serum diye geçiyor. Hepsini açıklamalara yazacağım zaten, isimlerini. Yani buna da böyle bir bakabilirsiniz. Eğer sadece uçlarında derdiniz varsa saçlarınızın, işte böyle fön çektiğinizde onların böyle ayrılmasını, ayrık görüntüsünü istemiyorsanız yani bunu da kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Geldim son iki tane ürünüme. Şimdi bunlar benim çok severek aldığım ürünler. Yani çok severek kullandığım ürünler. Bir tanesi Moroccan Oil'ın Glimmer Shine'ı. Bu saçımı eğer açık bırakacaksam şöyle spreylediğim bir ürün. Bu böyle nasıl diyeyim size, son dokunuşu yapan bir sprey. Bu saçınızı parlak gösteriyor. Ve gerçekten gösteriyor. Çok güzel bir ürün. Eğer saçımı dalgalı yapıp açık bırakacaksam, eğer işte şekillendirip açık bırakacaksam mutlaka bundan sıkıyorum. Çok başarılı bir ürün. Bir de Kerastas'ın saç parfümünden bahsedeceğim. Parfüm ve ben. Çok güzel bir ürün. Yani bu gerçekten çok güzel bir ürün. Eğer böyle bir saç parfümü ve yağı birlikte olsun diyorsanız, bu aslında bir yağ ama o kadar güzel kokan bir yağ. Yani aslında şöyle söyleyeyim, parfüm ama sprey şeklinde değil, yağ şeklinde bir parfüm. O kadar güzel kokuyor ki. Yani bunu mutlaka bir bakın, bir deneyebiliyorsanız bir deneyin. Küçük boyu varsa alın vesaire. Yani bu gerçekten çok güzel. Eğer böyle saç işte bakım yağı ama aynı zamanda da işte parfümü arıyorsanız, bence bir taşla iki kuş. Acayip güzel bir ürün. Yani bunu da özellikle yazın işte deniz kenarında falan çok kullanıyorum ben. Bu denizden çıktıktan sonra o saçı yumuşatmak için mükemmel. Böyle işte çok güzel kokmasını sağlıyor, yumuşacık yapıyor o saçı. O deniz tuzu zaten saçımı iyice dalgalandırıyor benim. Özellikle böyle nasıl diyeyim size, rutubetli yerlere gittiğim zaman, işte yazlığa gideyim, İstanbul'da yaşayayım falan vesaire. Ya da böyle mesela Çin'e falan işte seyahatlerde falan gittiğimde, benim şu içteki saçlarım var ya, bunlar bildiğiniz böyle bukleye dönüşüyor. Değişik bir saçım var diyorum size. Üstler düz, altlar bukle yani. Değişik. Neyse. Bu denizden çıktığım zaman saçlarım iyice kıvırcıklaşıyor. Ve bunu kullandığımda o işte deniz tuzundan aldığınız o sertlik var ya, o saçtaki o sertliği alıyor. Yağ çünkü. Çok güzel nemlendiriyor. Ve o kadar güzel kokuyorsunuz ki böyle esinti olduğu zaman buram buram koku geliyor. Mükemmel bir şey. Yani buna da bir bakın derim. Saç bakım ürünlerim bunlardı. Bunların hepsini çok severek kullanıyorum dediğim gibi. Sizin de bu içlerinden kullandığınız ürünler var mı? Bundan başka kullandığınız ama İrem işte şu çok güzel, bunu mutlaka denemelisin dediğiniz ürünler varsa mutlaka yorumlara yazın. Çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz bu videoyu da beğen butonuna basarsanız mutluluğumu daha da arttırırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.